Merhaba arkadaşlar. Bugün alfa trend indikatörüne backtest yapıyoruz. Bunu yaparken altın üzerinde yapacağız. Hemen bir dakika içinde direkt sonucu çıkaracağız. Daha sonrasında yorumlama yapacağım. Nelere dikkat etmemiz lazım stratejiyi kullanmak için kullanırken. Hadi başlayalım. TradingView açıyoruz. İndikatörlerden alfa trendi grafiğimizi ekliyoruz. Aynı zamanda backtest yapmak için de Optalgo yazıyoruz. Burada komüniteye çık backtest aracını grafiğe ekledik. Hemen alfa trendin ayarlarına girelim. Alfa trendde zaten sinyaller direkt buy ve sell şeklinde paylaşılmış. Burada direkt buy'ı seçtim. Buy bir etiket olduğu için label, İngilizcesi label'ı seçiyorum. Eğer buy etiketi varsa long sinyal oluştursun dedim. Sell etiketinde girelim buraya hemen. Sell etiketi varsa diyorum kapa sinyali oluştursun diyorum. Hemen hızlıca sonucu görmek için. Evet, sonuç aslında belirdi hemen. Direkt burada son sene için kıyaslama olarak görebiliyoruz altının alt tut oranı ve stratejiyi uygulasaydık ne oluyor diye. Bunu yaparken profit ve drawdown'a birlikte bakmamız gerekiyor. Bu önemli. Şimdi videonun kalanında buraları daha detaylı anlatacağım. Şimdi şu şekilde altın geçmişte ne yapmış bunu düşünmek de biraz önemli. Mesela şu an çok yükselmiş gözüküyor buradan. Daha ne kadar yükselebilir? Yani bilmiyoruz. Bu sebeple riskimizi de düşünmemiz lazım yatırım yapmadan önce. O yüzden geçmişte neler olmuş bir bakalım. Alfa Trend bu strateji de geçmişte ne yapmış bunu da görmüş olacağız. Şimdi geçmişe gidelim hemen. Mesela burada bir düşüş gerçekleşmiş. Altın mesela %45'lik bir düşüş gerçekleştirmiş tepeden. Mesela burada bir düşüş gözüküyor. Burada mesela daha ufak %22'lik bir düşüş gerçekleştirmiş. Yani şu an hızlı yükseldiği için ve herkeste böyle bir düşüş korkusu oluştuğu için biraz değerlendirmek istedim. Hani mesela %45 önceden düşmüş ve uzun bir süre insanlar beklemiş. Bu sebeple biraz strateji bazlı incelemek istedim. Şimdi alfa trendi bu tarihte de çalıştıracağım. Bakalım strateji bu dönemde ne yapmış? Burada mesela 2010 yılında başlatırsam burayı dahil edecek ve görebileceğiz. Hemen tarihi geriye alalım. Buradan 2010 yılını seçtim. Burada da 2010 yılını seçelim. Tam olarak sonucu görelim. Karşılaştırmalı. Evet. İki tarafta da 2010 yılını seçtim. Hatta isterse şöyle de yapabiliriz. Direkt backtest'i şurada kapatalım. Sonucu direkt kıyaslamalı görsün. Hani sanki ikisinde de bozuk kapamışız gibi olacak. Evet, grafiğe girelim. Şu bir önceki barı seçelim. Şurada kapadığını varsayalım. Backtest'in sonu diye belirmesi lazım. Evet, şurada backtest'in sonu diye belirdi. Şu an kıyaslama amaçlı pozu kapadım. Evet. Şu an kıyasladığımızda getiri aynı gözüküyor ama drawdown %18 strateji için. Yani altın aşağıda seyrederken strateji biraz daha safe ilerlemiş ve maksimum drawdown %18 olmuş. Yani şöyle düşünün, siz altını burada aldınız ama yani %45 düştü. Yani burada satmak istediniz. Daha sonra tutmaktan vazgeçebilirsiniz. Buraya yükselene kadar. Bu sebeple hani siz sattığınızda bu parayı kaybetmiş oluyorsunuz. Yani alıp tutmak da o kadar kolay değil. Bu sebeple aslında bir strateji kullanmak daha mantıklı olabiliyor. Eğer mesela geçmişteki gibi çalışmaya devam edecekse. Yani %18 gözüküyor. Drawdown'ı altına göre bayağı düşük. Aynı getiri getirmiş. Bu sebeple mesela strateji değerlendirmek de önemli yani. Bunu vurgulamak istedim. Farklı grafiklerde bakabiliriz. Mesela Bitcoin'de bakalım. Aynı ayarlarla nasıl bir performans sergilemiş. Bunları da görelim. Mesela Bitcoin için aynı getiriyi sağlamış. Drawdown'ı %35. Bitcoin'den daha düşük gözüküyor. Ethereum için bakalım. Ethereum için Ethereum'dan az getirmiş. Drawdown'ı Ethereum'dan düşük ama gene büyük bir drawdown. Ethereum'da o kadar iyi çalışmamış gözüküyor bu strateji. Mesela altcoin'lerde de deneyelim. Mesela Solana'yı açalım. Solana için mesela drawdown'u çok yüksek. Solana'nın kendi drawdown'u da yüksek ama
altcoin'ler biraz daha volatil hareket ettiği için bunlarda biraz risk management da yapmak gerekebiliyor. Yani pozisyon büyüklüğünü ayarlamak gerekiyor. Çünkü çok hızlı çok hızlı yükseliyorlar. Bu sebeple mesela filtre vesaire de kullanabilir. Önceki videolarımızda da filtreler hakkında bilgiler var. Önceki videoları da inceleyebilirsiniz. Evet, aslında hızlıca değerlendirmiş olduk. En son Kıvanç Bey'in paylaşımına yorumu da hemen test edelim. Sonra videoyu bitirelim. Evet, onda diyordu ki 5 dakikalık grafikteyim diyor. Altında AT multiplier'ımız 4'tü. EMA cross kullanıyorduk. Evet, burada 50'ye 200'ü seçelim. Onda EMA kullanıyor. Bunda normal moving average kullanacağız. Aşağı yukarı görelim. Evet, backtest ayarlarından da diyeceğiz ki buradan short EMA büyükse long EMA'dan diyeceğiz ki long sinyallerine izin ver. Evet, bir hesaplama gelecek. Burada bunu normale çevirelim. Evet. Mesela %5'e %3 gözüküyor. Mesela son seneye bakabiliriz. 5 dakikalık grafikteyiz, daha hızlı hesaplasın diye. Evet, mesela %17'ye %3'lük bu şekilde gözlemleyebiliyoruz aslında strateji ne yapmış ne yapmamış. Bu arada mesela bu moving average filtresini kaldırıp da test edelim. Mesela %17'ye %3'müş. Normal halde nasılmış onu görelim. Evet, %31'e %8, yani biraz daha yükseldi. Drawdown yükseldi ama profit de yükseldi. Mesela burada hatta yakalamış 5 dakikalık için. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Burada çoğu komisyona gidiyor paranın. Yani şu an default olarak %0.05 koyduk. Hani sizin için daha düşükse mesela komisyonunuz buysa sonuçlar da değişecektir. Mesela %31'e %8 iken sonuçlar biraz daha iyiye gidecektir. Yani bunu biraz daha yakalayacaktır. Evet. Görüldüğü gibi mesela komisyonu düşük bir aracı kurumda işlem yaparsanız aslında neredeyse mesela altını burada yakalamış gözüküyor bu drawdown'la. Hani bu şekilde aslında denemenize gerekiyor. Yani komisyon önümde burada görmüş olduk. Daha uzun vadede test edebilirsiniz. Evet. Kısa şekilde hızlıca değerlendirmiş olduk. Denemelerimizi yaptık. Evet. Mutlaka takip edin. Yorumlarda sorularınızı sorun. Fikirlerinizi, yeni stratejiler yazabilirsiniz. Onları deneyebiliriz ileriki videolarımızda. Bu şekilde hani faydalı bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.